Ben ilkokuldayken veli meslek grafiği diye bir şey vardı. Anneniz, babanız memur, çiftçi, esnaf, tüccar değilse serbest meslek sahibi oluyordu. Ben o zamanlar bu serbest meslek işini, bu mefhumu çok kavrayamamıştım. Şey gibi geliyordu, böyle annem babam işe gittiklerinde takılıyorlar. Çünkü meslek serbest. Fakat sonra sıra bana gelince, önce lisansta siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Yüksekte yaratıcı drama. Bunlar bittikten sonra insanlar sürekli ne iş yapıyorsun diye sorduklarında evet tiyatro gibi ama değil diye karşılık vermem gerekti. Bir süre sonra beslenme düzenimi değiştirdim. Onu yiyor musun, bunu yiyor musun, onu neden yemiyorsun, B12 eksik mi? Ve sonra sağlıklı beslenmeyle ilgili çalışmaya da başlayınca artık bir yerden sonra izah etme işini bir kenara bıraktım. Sordukları zaman ne iş yapıyorsun diye serbest meslek diyorum. Yemin etsem başım ağrımaz çünkü. Ve şimdi buraya çağıracağımız konuğumuz da tam bir serbest meslek erbabı. Adamın işi ses terapistliği. Buyurun buradan yakın. Karşınızda Robert Sussuma ve ardıl çeviride Halil İbanoğlu. Hello. Merhabalar. I'm from New York, New York'tan geliyorum. and I'm here for you. It's not about me. Sizin için buradayım. Bu benimle ilgili bir şey değil. And I'm here to really curate an experience for yourself. Sizinle bir deneyim yaratmak için buradayım aslında. And in a world where we're distracted by many things around ourselves, within ourselves, Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hem içimizde hem dışımızda pek çok şey dikkatimizi dağıtıyor. one of the things we lose touch with is our connection with our own experience of ourself. Teması kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi de şu oluyor. Kendi deneyimlerimizle olan, kendi içimizde olan temasımız. Which sounds mysterious, Birazcık gizemli geliyor olabilir kulağa. but it's so basic and so simple that we can lose our connection with it. Ama bu çok temel ve çok basit. Gerçekten kendimizle temasımızı kaybediyoruz. It seems invisible. Görünmez gibi oluyor. So what we will do is actually, I will lead you through an experience, Şimdi ne yapacağız? Sizinle bir deneyime başlayacağız. O konuda size öncülük edeceğim. and it's kind of like an experiment. Bir deney gibi düşünün bunu. You are the experiment. Deney sizsiniz, You are the observer. gözlemci sizsiniz. We are also observing each other. Birbirimizi de gözlemliyor olacağız. You are the scientist. Siz bilim insanlarısınız. And I'm like the little voice in your head that helps you know what to do. Ben de kafanızın içindeki küçük ses gibiyim. Ne yapacağınızı bulmanıza yardımcı olan. So first, turn to your neighbor Öncelikle yanınızdaki arkadaşınıza dönün. and talk a little bit about what you're excited about today. Ve bugün sizi ne heyecanlandırıyor? Sizi heyecanlandıran ne? Biraz ondan bahsedin. What's interesting? So, Evet. what does it feel like to talk? Nasıl hissettirdi size konuşmak? What does your voice sound like? Sesiniz nasıldı? What does your friend's voice sound like? Arkadaşınızın sesi nasıldı? Were you paying attention? Dikkatinizi verebildiniz mi? Probably not. Belki de So, veremediniz. talk a little more. Biraz daha konuşun şimdi. Pay attention to your voice. Bir seslerinize dikkat edin. Bu defa seslerinize dikkatinizi odaklayın. And pause. Duralım. So, Evet. so what does it feel like to speak? Konuşmak nasıl geldi? Nasıl hissettirdi? We'll come back to this. Maybe it'll feel different. Tekrar geri dönebiliriz. Belki bu defa farklı hissettirecek. Stand for a moment. Ayağa kalkabilir miyiz?
If you can, put your devices down. Eğer yapabiliyorsanız cihazlarınızı bırakabilir misiniz? If it's possible. Eğer mümkünse. Mümkünse. And notice how you're standing. Nasıl durduğunuzu bir fark edin. We stand a lot, but do we notice how we stand? Hep duruyoruz ama nasıl durduğumuzu fark ediyor muyuz? Notice how your feet are making contact with the floor. Ayaklarınız yerle nasıl temas ediyor onu fark edin. How tall do you feel? Ne kadar uzun hissediyorsunuz kendinizi? How stable do you feel? Ne kadar sabit hissediyorsunuz, sağlam hissediyorsunuz, stabil? Are you falling a little bit? Biraz düşüyor gibi misiniz? If you watch, people are falling in very tiny little ways. Dikkat ederseniz insanlar aslında küçük küçük düşerler gün içerisinde dururken. It's part of standing. Durmanın bir parçasıdır bu. Notice how you fall a little bit and catch yourself. See, you just fell. Küçük küçük nasıl düşüyorsunuz ve kendinizi topluyorsunuz bir fark edin. Siz de az daha düşüyordunuz, topladınız. Some people fall backward, some people fall forward. Bazı insanlar geriye doğru düşer, bazıları öne doğru So you düşer. just fell. Siz de az önce düştünüz. Notice what it's like. Bunun neye benzediğini fark edin. How do you save yourself from falling? Kendinizi düşmekten nasıl kurtarıyorsunuz? Notice how you're breathing when you stand. Ayakta dururken nasıl soluk alıp verdiğinize dikkat edin. What are you doing in your upper torso, Üst vücudunuzda ne yapıyorsunuz burada? your lower torso? Alt karnınıza ne yapıyorsunuz? Where does your breathing end and the rest of you begin? Soluk alıp verişiniz nerede bitiyor ve geri kalan nerede başlıyor? Which part of you is not breathing? Acaba hangi taraflarınız nefes almıyor? Strange, but Tuhaf. these are the things that are here that we don't pay attention to. Bunlar dikkat etmediğimiz, dikkatimizi çekmeyen şeyler. Sit again Tekrar oturalım. and sit toward the edge of the chair Bu defa sandalyeleriniz biraz önüne doğru oturun, ucuna doğru. so that you can have a sense of your skeleton while you're sitting. Biraz uca doğru oturduğunuzda iskeletinizi biraz duyumsayın. Chairs are like bad skeletons. Sandalyeler kötü iskeletler gibidir. If you sit in it, it takes your own skeleton away. Eğer onunla tam oturursanız, gömülüp oturursanız kendi iskeletinizin yerine geçerler. So how can you sit in that chair in such a way that you still feel like you have your own skeleton supporting yourself? O yüzden önüne doğru oturduğunuzda hala kendi iskeletinizin sizi desteklediğini hissederek oturursunuz. With your feet on the floor, Ayaklarınız yere sağlam basın. and notice how you breathe in this position. Bu pozisyonda nasıl soluk alıp verdiğinizi fark edin. You can close your eyes if you want, Dilerseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. and bring your attention downward toward the lower part of your abdomen. Ve dikkatinizi aşağı doğru, karnınızın altlarına doğru gönderin. Notice how the lower part of your abdomen might move as you breathe in and breathe out. Soluk alırken ve verirken karnınızın alt kısmının nasıl hareket ettiğini fark edebilirsiniz. Notice the back of yourself as well as the front of yourself. Hem arkanızı hem önünüzü fark edin. Begin to listen deeply to yourself. Kendinizi derin bir şekilde dinlemeye başlayın. What is it that you want to say? Söylemek istediğiniz şey nedir? What do you dare to say that you're afraid of? Söylemeye cesaret etmek cüret etmek istediğiniz, korktuğunuz şey ne? Or what are you afraid of that you don't dare to say? Ya da korktuğunuz için söylemeye cüret edemediğiniz şey ne? Or maybe it's just too exciting. Belki de çok heyecan vericidir. Maybe it's hard to hear inside yourself. Belki kendi içinizde duyması zordur. If you could dare to say something for yourself and for the world, Kendiniz ve dünya için bir şey söylemeye cüret edecek olsaydınız, what would it be? bu ne olurdu? See if you can hear it and allow it to form in yourself. Bakın bakalım duyabilecek misiniz ve bu bir şekil alabilecek mi içinizde?
What does it sound like? Sesi nasıl? What does it feel like? Nasıl hissettiriyor? If you were to say it with all the power you have, what would that feel like? Bütün gücünüzle söyleyebilseydiniz bu sizi nasıl hissettirirdi? What would that sound like? Sesi neye benzerdi? And then silently to yourself, Ve sonra sessizce kendi kendinize begin to say şunu söylemeye başlayın. what you dare to say. Cüret ettiğiniz, söylemeye cüret ettiğiniz şeyi söylemeye başlayın. Silently. Sessizce. Imagine yourself saying it. Kendinizi bunu söylerken hayal edin. Where do you sense it in your body? Bedeninizde nerede duyumsuyorsunuz bunu? How do you breathe when you say it? Bunu söylerken nasıl soluk alıp veriyorsunuz? In your imagination. Kendi hayal gücünüzde. And then, keeping your mouth closed, Sonra ağzınızı kapalı tutarak begin to say what you are daring to say söylemeye cüret ettiğiniz şeyi söylemeye başlayın. inside your mouth. Ağzınızın içinde söyleyin. Say it inside. İçinizden söyleyin. How do you say what you want to say inside your mouth? Söylemek istediğiniz şeyi ağzınızın içinde nasıl söylüyorsunuz? What do you do with your tongue? Dilinizle ne yapıyorsunuz? Your throat? Boğazınızla ne yapıyorsunuz? Your face? Yüzünüzle ne yapıyorsunuz? How does it feel? Nasıl hissettiriyor? How does it taste? Tadı nasıl? Are you saying it? Söylüyor musunuz? Pause and rest for a moment. Duralım ve dinlenelim biraz. And when you're ready, with your mouth closed, Hazır olduğunuzda ağzınız kapalı olarak fill up your cheeks with air yanaklarınızı havayla doldurun. so the cheeks stretch. Yanaklarınız gerilsin. And keeping the cheeks stretched, Ve yanaklarınız gerili haldeyken say what you dare to say inside your mouth. söylemeye cüret ettiğiniz şeyi ağzınızın içinde söyleyin. And notice what that feels like. Bunun neye benzediğine bir bakın. It's a little louder. Biraz daha sesli geliyor. Don't choke. Boğulmayın. Keep the cheeks inflated and say what you dare to say Yanaklar şiş kalsın, şişili kalsın ve söylemeye cüret ettiğiniz şeyi söyleyin. a little louder. Biraz daha sesli. And then just a little louder. Biraz daha sesli. Keep your cheeks inflated. Yanaklarınız şişik kalsın. Rest. Dinlenin. We're resting not because it's tiring, Yorucu olduğu için dinleniyor değiliz. but because what we're doing is a little weird. Çünkü yaptığımız şey biraz tuhaf. Just a little. Birazcık tuhaf. And it takes time for your brain to realize that everything's okay. Ve beyniniz için her şeyin yolunda olduğunu anlaması biraz zaman alıyor. Stand again. Yeniden ayağa kalkın. Inflate your cheeks Yanaklarınızı şişirin. and speak what you dare to say inside your Ve yine mouth. ağzınızın içinde söylemeye cüret ettiğiniz şeyi söyleyin. A little louder. Biraz daha sesli. A little louder. Biraz daha sesli. While you do that, pay attention to your feet. Bunu yaparken ayaklarınıza dikkat edin. Söyleyin. Pay attention to your lower abdomen. Alt karın bölgenize dikkat edin. Put your hands on your lower abdomen. Karnınızı abdomen bölgenize koyun, karnınıza koyun. Ellerinizi o kısma koyun. With your cheeks inflated,
Yanaklarınız şiş. speaking inside your mouth. Ağzınızın içinde konuşuyorsunuz. Bend your knees a little bit Dizlerinizi biraz kırın and begin to bounce. ve sıçramaya başlayın. Böyle hafif zıplamaya başlayın. And speak loudly inside your Ve cheeks. ağzınız içinde sesli bir şekilde söyleyin cüret ettiğiniz şey. Say it as clearly as possible inside your mouth. Ağzınızın içinde söyleyebildiğiniz kadar net söyleyin bunu. And then when it feels like you can't hold it in Ve anymore, artık daha tutamayacağım dediğiniz an geldiğinde just open your mouth and let it ağzınızı out. açın ve çıkarın gitsin söyleyin. So if you do it in the middle, it'll be very powerful. Eğer tam ortada yaparsanız çok güçlü olacaktır. So I'll show you. Gösteriyorum. There. So if your voice is actually loud inside with the pressure of the cheeks, if you let the cheeks go, it will fly out. Eğer ağzınız şişikken sesiniz içeride yüksekse ve o basıncı açtığınız anda uçacaktır. But do it when it feels right for you. Sizin için ne zaman doğru zamansa o zaman yapın. Not all at the same time. Herkes aynı anda yapmak zorunda değil. Again. Tekrar. Let it out. Bırakın. Let it out. Bırakın. Oh. Bırakın. Ah. So how do we dare? Nasıl nasıl cüret ediyoruz peki? So first we have to allow ourselves to dare. Öncelikle kendimize cüret etmek için izin vermemiz gerekiyor. Sit for a moment. Oturalım biraz. So what is it that's not allowing you to dare at the moment? Peki o anda sizin cüret etmenize izin vermeyen şey ne? Is it fear? Korku mu? Embarrassment? Utanç mı? What is it for you? Neydi sizin için? Utanma mı? Korku mu? Let's try one little thing. Küçük bir şey deneyelim hadi. Sit at the edge of your chair Yine sandalyelerinizin önüne doğru, koltuklarınızın önüne doğru oturun. and put your arms on the armrest. Kollarınızı da o kolçaklara koyun. Share. Paylaşabilirsiniz kolçakları. And imagine that you could lift your arms up from your body and they get bigger and bigger and bigger like cartoon arms. Kollarınızın bedeninizden yukarı doğru yükseldiğini ve sanki çizgi film kolları gibi büyüdüğünü hayal edin. Imagine. Hayal ediyorsunuz. Don't do. Imagine. Yapmayın. Hayal edin. And as you lift them up, they get bigger and bigger and Ve bigger. hayalinizde o kolları yükseltirken kollarınız büyüyor. And when they come down, they crash. Aşağı doğru indiğinde de kırıyorlar. As if we could destroy Istanbul Sanki İstanbul'u böyle yok yerle bir edeceğiz. from here. Burasını. So imagine your arms get bigger and Kollarınızı bigger and bigger. kaldırın. And when they come Hayalinizde. down, Aşağı indiğinde bum and Istanbul is gone. ve İstanbul'u yıkacağız. Feel the power you have. Gücünüzü hissedin. Bunun ne kadar güçlü olacağınızı hissedin. Just one of you could do it, Sadece biriniz yapabilirsiniz. but we have hundreds. Burada 100 kişi var. So lift, 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 and Hayalinizde let it kollarınızı crash down. kaldırın ve çöktürün, bırakın gitsin. And then the next time it crashes down, allow the crashing to stand you up. Ve bir dahaki sefer yere çöküp yıktığında siz yükselin. And let yourself stand. Kalkmanıza izin verin. Kalkalım. You, Kalkalım. you, that's right. Kalkalım. And stand again Tekrar kalkalım. Kollarınız yere vurduğunda yukarı doğru tekrardan sizi with your kaldırsın. cheeks inflated. Yanaklarımız gene şişecek. Say what you dare now to say. Şimdi söylemeye cüret ettiğiniz şeyi ağzınızın içinde söylüyorsunuz. Inside your mouth. Ağzınızın içinde söylemeye cüret ettiğiniz şeyi söylüyorsunuz. You can shake if it makes it easier. Şöyle hafif böyle zıplayabilirsiniz. O daha da kolaylaştıracak. And dare to let it out. Ve çıkmasına cüret edin. Let it out. Çıkarın. Dare to let it out. Çıkmasına cüret edin. I don't hear daring yet. Yeterince cüret duyamıyorum. Cüretkar sesler duyamıyorum. So on the count of 3. Peki 3 deyince So bounce. zıplıyoruz hafif. Get ready.
Hazırsınız? One, 1, two, 2, three. 3. Very nice. Pause for a moment. Biraz duralım. Notice how you're standing, Nasıl durduğunuzu fark edin ayakta. how you're breathing, Nasıl soluk alıp verdiğinizi fark edin. and sit. Ve oturun. Not so easy to dare, Çok kolay değilmiş cüret etmek. but the secret is inside of you. Ama bunun sırrı içinizde. Talk to your neighbor a little bit about what that was like. Nasıl bir şeydi? Yanınızdaki arkadaşınızla biraz konuşun. All right. Peki, Thank you. teşekkürler. May you dare more, Daha fazla cüret edebilecek misiniz? and may you dare to speak Ve what you diliyorum dare daha fazla cüret edin. Dilerim daha fazla şey söyleyebilin. with more and more of yourself in your daring. Kendi cüretinizin içerisinde daha fazla kendiniz olarak. Thank you. Teşekkürler.